Merhaba kovalar, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Aralık ayı giriş enerjilerine bir bakalım. Aralık ayına adım atarken gökyüzü sizi kalabalıklarla, dostlarla ve geleceğe dair büyük hayallerinizle buluşturuyor. Güneş, Mars ve Venüs Yay burcunda sosyal çevrenizde güçlü bir hareketlilik yaratıyor. Bu ay çevrenizden ilham alıyor, fikirlerinizi paylaşmak ve ortak bir amaç etrafında birleşmek istiyorsunuz. Mars'ın bu alandaki etkisi sizi lider konumuna taşıyabilir. Grup çalışmalarında, ekip projelerinde veya sosyal platformlarda daha görünür olabilirsiniz. Fakat dikkat edin, herkes sizin kadar vizyoner düşünmeyebilir. Bu yüzden fikirlerinizi paylaşırken karşınızdakinin hazır olup olmadığını da gözlemleyin. Venüs ise Yay burcunda Lilith'le kavuşumda, Uranüs'le karşıt açıda. Bu açı dostluklar ve topluluk içi ilişkilerde ani kopuşlara ya da beklenmedik çekimlere işaret ediyor. Bir arkadaşlık farklı bir boyuta taşınabilir. Belki de artık size hizmet etmeyen bir çevreden özgürleşme zamanı gelmiştir. Uranüs 29 derecede retro, bu konularda kesin kararlar alacağınızı gösteriyor. Ama Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açıda tüm bu değişimlerin ardında ruhsal bir şifa süreci olduğunu fısıldıyor. Hayat size diyor ki kimi bırakıyorsan aslında kendini buluyorsun. Merkür ise Akrep burcunda ilerliyor. Bu da sizin için kariyer ve hedefler alanında derin bir düşünme dönemi anlamına geliyor. İşle ilgili önemli bir görüşme, plan ya da stratejik bir karar gündeme gelebilir. Gizli kalmış bir bilgi ortaya çıkabilir. Bu dönemde gözlem gücünüz yüksek, analiz yeteneğiniz keskin olacak. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro, günlük yaşam, sağlık ve iş ortamında geçmişle ilgili düzenlemeler yapma zamanı. Belki bir çalışma düzeni değişiyor, belki de bir sağlık rutininizi yeniden planlıyorsunuz. Jüpiter'in Kiron'la da bir kare açısı var. Zihinsel ve fiziksel yorgunlukların kök nedenine inmenizi istiyor. Satürn'ün Balık burcundaki desteğiyle birlikte artık hem bedeninizi hem de zamanınızı daha bilinçli şekilde yönetebilirsiniz. Dediğim gibi Uranüs'te Boğa burcunda 29 derecede retro konumda, ev, aile ve yaşam alanınızda ani değişimlere işaret ediyor. Taşınma, yer değişikliği, ev düzeninde farklılıklar gündeme gelebilir. Neptün ile yaptığı uyumlu açı bu değişimlerin sizi ruhsal olarak daha huzurlu bir yere taşıyacağını söylüyor. Bazen güven yeni bir elde değil, yeni bir bilinçle bulunur. Ve Plüto artık sizin burcunuzda ileri harekete geçti. Uzun zamandır içsel bir hazırlık sürecindeydiniz. Şimdi sahneye çıkma zamanı. Plüto kovalar için yeni bir çağın kapısını aralıyor. Artık hem kimliğiniz hem yönünüz yeniden şekilleniyor. Venüs'le yaptığı üçgen açı bu dönüşümün size çekim gücü, karizma ve doğal bir liderlik kazandıracağını gösteriyor. Sevgili kovalar, Aralık ayı giriş enerjileri size diyor ki artık geleceği sadece hayal etme, onu inşa et. Siz değişimin temsilcisisiniz. Bu ay çevrenizdeki insanları etkileme, ilham verme ve yeni bir düzen kurma zamanı. Eski roller geride kalıyor. Şimdi kendi devreminizi başlatıyorsunuz. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündemle devam ediyorum. Sevgili kovalar, Aralık ayının ilk yarısı sizin için sosyal bağlantılar, yaratıcılık ve maddi konuların öne çıktığı bir dönem olacak. Gökyüzü sizden hem arkadaş çevrenizde hem de kendi değerlerinizi gözden geçirmenizi istiyor. Bu dönemde doğru kişilerle doğru enerjiyi birleştirmeniz hem duygusal hem de maddi anlamda size güç katacak. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. 5. evinizde. Bu dolunay aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklar konularında önemli farkındalıklar getiriyor. Güneş Yay burcunda, Ay İkizler burcunda ve Kuzey Ay düğümü Balık Başak hattında ve hepsi 13 derecede büyük bir kare açı yapıyorlar. Bu enerji kendinizi ifade etme biçiminizi ve sosyal çevrenize ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Belki yaratıcı bir proje, belki aşk hayatınızda bir farkındalık gündeme gelebilir. Evren diyor ki kendini göstermekten çekinme ama değerini de bil. 7 Aralık'ta Ay Yengeç burcunda retro Jüpiter'le kavuşacak. Bu sizin için yeni arkadaşlıklar, topluluklar ve uzun vadeli hedefler alanında etkili.
Geçmişten gelen bir arkadaşlık veya ertelenmiş bir proje yeniden gündeme gelebilir. Ay Merkür ve Satürn'le de üçgen açılarda olacak. Stratejik düşünme ve yapıcı iletişimi destekliyor. Bu dönemde ekip çalışmaları veya sosyal projelerle önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Evren size diyor ki paylaşmak ve birleşmek büyümenin anahtarıdır. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketlerine başlıyor. Bu transit sizin ikinci evinizi yani gelir, değer ve maddi kaynaklar alanınızı etkiliyor. Son aylarda finansal konularda gecikmeler veya sınavlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Satürn ileri hareketiyle gelir akışınızı ve değer algınızı yeniden yapılandırabilir. Evren diyor ki maddi kaynaklarını disiplinle yönet, değerlerini koru. Bu dönem bütçenizi planlamak ve önceliklerinizi belirlemek için çok uygun. 9 Aralık'ta Mars ve Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu enerji sosyal hedefler ve maddi kaynaklar arasında bir gerilim yaratabilir. Planlarınızı hayata geçirmek isterken bütçe veya değer konuları sizi biraz sınayabilir. Venüs de aynı gün ay düğümleriyle tek kare açıda ilişkilerde ve sosyal çevrede dengeyi test ediyor. Arkadaşlar ve projelerde doğru öncelikleri belirlemek verimli hareket etmenizi sağlayacaktır. Evrenin mesajı açık, doğru adımlarla hem gönlünüzü hem cebinizi koruyabilirsiniz. 10 Aralık'ta Merkür Uranüs'le karşıt açıda olacak. Bu karşıtlık 4-10 evleriniz arasında olacak. Kariyer ve ev yaşamında ani gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni bir iş fırsatı, beklenmedik bir görev değişikliği veya evle ilgili sürpriz bir durum yaşanabilir. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Zihniniz açılıyor. Düşünceleriniz ve iletişiminiz daha net hale geliyor. Bu geçişle kariyer ve sosyal projeler için stratejik planlar yapabilir. Fikirlerinizi hızlı ve etkin şekilde paylaşabilirsiniz. Evren size fısıldıyor. Düşüncelerini cesurca paylaş. Çünkü etki yaratacaksın. Sevgili kovalar, Aralık ayının ilk yarısı sosyal bağlantılar, yaratıcılık ve maddi konularda farkındalık ve aksiyon zamanı. Doğru öncelikleri belirlediğinizde hem kendinizi hem projelerinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Gökyüzü diyor ki bağlarını güçlendir, değerlerini bil. Geliyorum 12 Aralık'a. 12 Aralık evren sizi geçmişin kalıplarından çıkarıp tamamen yeni bir düşünce biçimine taşımak istiyor bu tarihlerde. Ama bu geçiş çok kolay olmayacak çünkü özgürleşmenin ilk adımı neye bağlı olduğunuzu görmekten geçer. Güneşle Ay arasında bir kare açı var bugün. Vizyon ve sorumluluk arasında bir gerilim yaratıyor. Bir yanda geleceğe dair büyük hayalleriniz var, diğer yanda günlük düzen, borçlar, sorumluluklar sizi aşağı çekiyor gibi. Bugün bu ikisi arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Gerçek özgürlük çünkü kaçmakta değil, denge kurabilmekte. Merkür ile Lilith de aynı gün Akrep Burcu'nun son derecelerinde kavuşuyorlar. Bu enerji kariyer ve toplumsal statü alanınızda güçlü bir etki yaratıyor. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir öfke, bastırılmış bir fikir ya da gizli bir hırs yüzeye çıkabilir. Bu kavuşum Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Ev, aile ve yaşam yönünüzle ilgili ani farkındalıklar getirebilir. Bir anda ben artık bu şekilde yaşamak istemiyorum, bu şehirde yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. Belki bir işten, belki bir sistemden, belki de bir rolden özgürleşme arzusu duyabilirsiniz. Evren sizi yeniden tanımlamaya çağırıyor. Ve akrep enerjisiyle gelen bu yüzleşme sizi korkutsa da aslında sizi özgücünüze götürüyor. Mars da aynı gün Yay burcunda ilerliyor ve Satürn'le Neptün'le kare açı yapıyor. Bu para, değer ve hedef konularında bir karmaşa yaratabilir. Bir yanda hızlıca ilerlemek istiyorsunuz, diğer yandan kaynaklarım yeterli mi sorusu zihninizi kurcalıyor. Bugün sabırsız davranmayın, kazanmak için önce strateji gerekir. Mars burada size enerjiyi veriyor ama Satürn diyor ki disiplin yoksa güç dağılır. Yani eyleme geçmeden önce yönünüzü belirlemeniz, plan yapmanız gerekiyor. Aynı gün Venüs'te ay düğümleriyle bir tekrar açı kalıbında olacak. Siz kovalar için toplumsal kimlik, özdeğer, inanç üçgeninde bir dönüm noktası. Venüs Yay burcundayken sizi fikirlerinizi paylaşmaya, görünür olmaya davet eder.
Ama Başak'taki Güney Ay düğümü ya yeterince iyi değilsem korkusunu tetikleyebilir. Kuzey Ay düğümü ise teslimiyet çağrısı yapıyor. Evren de diyor ki fikirlerin mükemmel olmak zorunda değil, sadece senin olmalı. Bugün başkalarının beklentilerinden özgürleştiğinizde asıl vizyonunuzun kapısı açılacaktır. Yine aynı gün Jüpiter'de retro Jüpiter Kiron'la da kare açıda olacak. Günlük yaşam, sağlık ve iletişim konularında şifalanma ihtiyacını vurguluyor. Zihniniz aşırı dolu olabilir ama bu doluluk sizi farkındalığa götürecek. Sözlerinizi, düşüncelerinizi, niyetlerinizi arındırın. Her kelimeniz kaderi şekillendirebilir. Bugün kırıldığınız yerde kendinizi affedin. Bazen şifa sessizce artık bitti demektir. Sevgili kovalar, o zihinsel özgürleşmenin günü olacak 12 Aralık. Bir dönem kapanıyor, yeni vizyon doğuyor. Bu geçiş sadece akılla değil kalple anlaşılır. Bugün sezginize güvenin çünkü sizin sezginiz geleceğin sesidir. Aralık ayının ikinci yarısı sizin için sessiz ama çok güçlü bir dönüşüm dönemi. Gökyüzü adeta fısıldıyor. Görünmeyen sahnede şekillenen güç yakında sizi bambaşka bir yola çıkaracak. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Enerjiniz arka planda çalışan, planlayan ve hazırlık yapan bir noktaya taşınıyor. Bu geçiş sizin 12. evinizi aktive edecek. Bu ev bilinçaltı, içsel mücadeleleri ve ruhsal derinliği ve aynı zamanda gizli düşmanlıkları, platonik aşkları da temsil ediyor. Mars burada sizi görünmeyen konularla yüzleştirir. Bastırdığınız duygular, ertelediğiniz kararlar, hatta gizli bir yorgunluk bile şimdi yüzeye çıkabilir. Ama unutmayın Mars Oğlak Burcu'nda son derece stratejik çalışır. Bu enerji sessiz ama etkili olmanın gücünü size öğretir. Artık perde arkasında şekillenen bir planınız olabilir. Sabırlı olun, zamanı geldiğinde o plan büyük fark yaratacak. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşen bir yeni ayımız var. Bu alan arkadaşlıklar, sosyal çevre, hedefler ve topluluk bilinciyle ilgili olan bir alan. 11. evinizde doğuyor bu yeni ay. Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşumda olduğu için bu yeni ay sosyal çevrenizde yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, bir yeni ekibe katılabilir ya da hayal ettiğiniz bir hedef için destek bulabilirsiniz. Ancak bu güçlü ay Balık burcundaki duran Neptün'le kare açıda olacak. Bu nedenle arkadaşlıklar ya da ortak projeler için sınır karmaşaları, yanlış anlaşılmalar veya beklenti farkları yaşanabilir. Gerçek dostlukla çıkar ilişkisini ayırt etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Neptün'ün sesine kapılmayın. Kiminle aynı yolda yürüdüğünüzü dikkatle seçin. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin için yılın ruhsal kapanış dönemi başlıyor. Bu dış dünyaya değil iç dünyanıza yönelme zamanıdır. Bu dönemin sonuna gelirken 2026'ya hazırlanıyorsunuz. Güneş Oğlak Burcu'ndayken enerji, kontrol, düzen ve arınma temaları ön plana çıkar. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı var. Bu da maddi konular ve özgüvenle ilgili geçici bir gerginlik yaratabilir. Kendinizi yetersiz hissetmeyin. Bu yalnızca kendine değer verme sınavı kısa sürede yerini olgunlaşmaya bırakacaktır. Venüs de Oğlak Burcu'nda içsel huzur arayışınızı güçlendiriyor. Bu dönemde kalabalıklardan ziyade yalnız kalmak size iyi gelebilir. Ruhsal bir denge kurmak, kendinize dönmek ve geçmişte barışmak adına mükemmel bir süreç. Venüs burada içsel şefkatinizi yeniden inşa eder. Affetmek, bırakmak ve huzuru seçmek bu geçişin anahtarıdır. Ve 30 Aralık'ta Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacak. Sizin 12. evinizde işte bu yılın en güçlü kapanış enerjilerinden biri. Üstelik bu kavuşum Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümüyle üçgen, Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüyle de sekstil açı yapıyor. Yani ruhsal olarak kaderle hizalanma zamanındasınız. Belki bir rüya, belki bir farkındalık ya da derin bir içsel sezgi size yön gösterecek. Bir dönemi kapatıyor, yepyeni bir yaşam evresine hazırlanıyorsunuz. Bu enerji sizi 2026'da başlayacak olan büyük kişisel değişime hazırlıyor. Artık içsel zincirleri kırıyor, geçmişle hesaplaşıp hafifliyorsunuz.
Bu dönemde bilinçaltınız son derece aktif olabilir. Rüyalar, sezgiler, iç sesiniz hepsi size ne mesaj veriyor? Ruhsal çalışmalar, terapi, meditasyon, yazı, sanat veya dua gibi alanlar bu süreçte çok şifalı olacaktır. Görünürde yavaş ilerliyor olabilirsiniz ama içsel düzeyde büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Aralık ayının ikinci yarısı ruhsal arınma, bırakış ve yeni yıl öncesi içsel hazırlık zamanı. Gökyüzü size diyor ki en büyük devrim sessizce içinden doğar. Sevgili kovalar, Aralık ayında sessiz ama çok güçlü bir yeniden doğuş hazırlığı var. 2026'ya daha bilge, daha hafif ve daha sezgisel olarak yön bulmuş bir şekilde gireceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.